Evet, herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. 29 Ocak akşam saat 5'ten herkese merhaba. Bu gün ve dünü özellikle baz alırsak gerçekten tarihe not olarak geçebilecek günler yaşıyoruz. Bu konuyla alakalı bir video çekmedim. Özellikle GameStop olayıyla alakalı bir video çekmedim. Fakat bu olay gerçekten bütün finansal sektörleri, en çok da kripto paraları inanılmaz derecede etkiledi. Daha önceki analizlerimde sizlere Doge'dan tonla bahsettim. Alınması gereken seviye, satılması gereken seviye diye gösterdiğim seviyeler de vardı. Örnek verecek olursak Bitcoin paritesinden 30 satoshi'lerden alıp 60 satoshi'lerden 70 satoshi'lerden satmak çok iyidir, çok mantıklıdır dedim. Hatta bunu dediğim esnada 15-20 satoshi'ydi. Şu an yanlış olmasın, tekrardan bakayım sizinle birlikte. Doge BTC diyorum. Ekran paylaşımımı birazdan başlatacağım. Doge BTC 260 Satoshi seviyelerine kadar yükselmiş. Bu da %1500'den fazla kar demek oluyor Doge yatırımcıları için. Doge neden yükseldi? GameStop olayı ne? Bunlardan çok hızlı bahsedeceğim. Önemli olan benim için bu videoyu izleyen kişilerin bu olay daha ne kadar devam edecek? Bu olay fake bir olay mı? Nasıl, neler yapılmalı özellikle bu süreçte? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bildiğiniz gibi GameStop adında bir firmanın hisse senetleri inanılmaz derecede bir yükseliş kat etti. Yaklaşık 3 gün önce olması gerekiyor. Bunların arkasında tamamen bir Reddit örgütü var. Örgüt belki yanlış kelime olacak fakat birçok küçük yatırımcının toplandığı, birleştiği, küçük yatırımlarını ortaya koyup kocaman bir yatırım haline getirip büyük yatırımcıları ve balinaları terste bırakmak istediği, daha doğrusu büyük yatırımcıların ve balinaların küçük yatırımcıları manipüle ettiği ve daha önceki videolarımda da bahsettiğim işte keriz silkeleme, işte balinaların stop patlatmaları dediğim o tabirler. Yani ellerinde yüksek meblağda yatırım olan, ya kripto para olur, hisse senedi olur, balina adını verilen bu kişilerin küçük yatırımcıyı manipüle etmesine karşı başlatılmış bir organizasyon denebilir. Reddit grubu içerisinde Wall Street Bets yazarak herkes erişebiliyor zaten. Twitter sayfaları da var. Bunları da ekran paylaşımımda göstereceğim. Bu örgütün tamamen balinaları terste bırakmak, büyük yatırımcıları terste bırakmak için yaptığı bir hareket. GameStop olayıyla başladı. Kripto paralara dahil olundu. Dogecoin dediğim gibi inanılmaz derecede bir yükseliş kat etti. Dolayısıyla kripto para alemine, kripto para marketine bir para girişi oldu. Bitcoin bir gün içerisinde 6000 dolar arttı. Ethereum tekrardan eski kıramadığı dirençlere 1440 dolarlara geldi. Ve Tron dahil olmak üzere, Litecoin dahil olmak üzere bütün kripto paralarda inanılmaz bir yükseliş var. Şu an gördüğüm kadarıyla Tron'un Bitcoin paritesinde %15'lik bir yükselişi var. Bitcoin şu an 38 bin dolardan işlem görüyor. Ether 14.400 dolarda. Onun dışında küçük kripto paralarda bir ezilme hala mevcut. Çünkü benim daha önceki videomda bahsettiğim kripto paralardan bahsediyorum. Sıra bunlara da gelecek. Bu bir altcoin rallisi mi diye soracak olursanız bana göre rally'yi başlatabilecek bir hareket denebilir kesinlikle ama hala bir rally'nin içerisinde miyiz? Teknik analiz bunu henüz göstermiyor. Fakat bu Wall Street Bets'in yani bu hareketin, bu kişilerin, bu küçük yatırımcıların toplandığı grubun farklı kripto paralara dadanmasıyla birlikte kripto paralarda özellikle altcoin'lerde inanılmaz yükselişler gelecektir diye düşünüyorum. Ekran paylaşımı başlatmadan önce şu an Twitter hesabımda 1000 Tron'luk bir çekiliş yapıyorum. Tron yükselmişken yeni yatırımcılara, yeni kişilere böyle bir teşvik hediyesi vermek istedim. O yüzden ekrandaki Twitter adresimden girip bu çekilişe hızlıca katılabilirsiniz. Aynı zamanda bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve abone ol butonunun yanındaki zil butonuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın ki böyle ani videolardan hemen haberiniz olabilsin. Aynı zamanda bu gelişmeleri daha aktif olarak, daha gün içerisinde hızlı olarak paylaştım. Telegram grubumun linki de ekranın sol altında t.me/atamertuyseler'de, oraya da gelebilirsiniz. Hemen ekran paylaşımımı başlatayım. Öncelikle önümde Doge BTC paritesi var. Doge'u Bitcoin paritesinde oynayan bir kişi olarak benim bahsettiğim seviyeler özellikle 60 Satoshi'lere emirlerim var demiştim ki ben gerçekten pişman olarak şu kısımdan büyük bir çoğunluğu satarak yani maksimum 90 Satoshi'den sattığımı hatırlıyorum ve 200'leri görmüş bir Doge'dan bahsediyorum. Benim söylediğim seviyelerden yani 15'lerden alanlar için 1500 %1500 değerinde
bir kar demek oluyor bu. Umarım faydalanmışsınızdır. Umarım Doge'dan karınızı almışsınızdır. Doge'u dolar paritesinde incelemek ayrı bir zevk zaten. O da aynı şekilde inanılmaz derecede bir yükseliş içerisinde. Baktığımız zaman tekrardan ortalama olarak bu seviyelerden alan bir kişi için %800'lük bir yükseliş demek oluyor. Coin Market Cap'e baktığımız zaman bunu Twitter'dan ve Telegram grubumdan da paylaştım zaten. Bildiğiniz gibi Coin Market Cap kripto para piyasalarındaki marketi vesaire bütün detayları paylaşan bir, herkesin bildiği bir platform, bir site. Büyük ihtimal yoğunluktan hatta şu an girilmiyor. Fakat biliyorsunuz birinci sırada en fazla market hacmi olan, fiyat olarak en yüksek seviyelerde olan, market sirkülasyon olarak en yüksek seviyelerde Bitcoin varken hemen klasik hareketimizi yapalım. Evet, birinci sırada Bitcoin varken sıfırıncı sıraya Wall Street Bets eklendi. Yani bu harekete Coin Market Cap de katılıyor demek oluyor. Sadece Coin Market Cap değil, burada açık olan, örnek veriyorum. Pardon. Twitter'ımdan paylaştım bunların hepsini diye hatırlıyorum en azından. Evet, örnek veriyorum, Bitcoin ve Doge'un Twitter trendlerine girmesi ve özellikle nerede ya? Paylaştığımı hatırlıyorum, paylaşmamış mıyım? Bir saniye. Evet, tamam. Kusura bakmayın, video esnasında böyle bir şey yaptım ama. Bu harekata katılan ve destek verenler arasında bir numarada Elon Musk bulunuyor. Elon Musk'ın Twitter biosuna hashtag Bitcoin yazmasıyla birlikte Bitcoin bugün içerisinde 5000 dolarlık bir yükseliş kat etti. Daha öncesinde Dogecoin ile alakalı komik bir paylaşım yapması Dogecoin'i çok ciddi etkiledi. Twitter'ın kurucusu @Jack olarak bilinen kişi Twitter biosuna Bitcoin ekledi ve birçok kişi Twitter'dan Bitcoin'i paylaşmaya ve daha fazla insana yaymaya, bu harekata destek vermeye devam ediyor. O yüzden aslına bakarsanız bütün herkes şu an Twitter biyolarına hashtag Bitcoin yazıyor ve bu harekatı desteklemeye ve devam ettirmeye çalışıyor. Hemen şöyle yapayım. Hemen Trading View'umuza geri dönelim. Bitcoin'in öncelikle Bitcoin dolar paritesine bakalım. Yani bütün çizimler şu an bu hareketle birlikte yalan olmuş gibi duruyor. Çünkü bir düşüş trendi içerisindeydik. Bu düşüş trendini kırdık, 36 bin doları kırarak. Hatta şu an 38 bin dolar direncini de kırdık ve şu an benim gözümde bu harekatın, bu topluluğun devam etmesiyle en önemli baraj 40 bin dolar olarak gözüküyor. 40 bin doları kırması Bitcoin için yepyeni bir sayfa, yepyeni yükselişlerin habercisi olacaktır diye düşünüyorum. Bu hareketle, bu yeşillikle Ripple'da da bir yükseliş kat etti. Dolar paritesinde bakarsak %10'luk bir yükseliş hakim Ripple için. Fakat benim şu an ekran paylaşımıyla birlikte bu yükseldi. Örnek veriyorum, Tron da çok güzel bir yükseliş kat etti. 116 satoshi'lere çıktı. 80'den toplayan biri için, yanlış olmasın beraber bakalım, ortalama %45'lik bir kar bıraktı. Fakat benim burada söylemek istediğim şey şu ki şu an yani ya FOMO diye bir kavram vardır ya, Fear of Missing Out. Yani yükseliyor, kaçırmamam lazım, girmeliyim. İşte ya alelacele insanların bu piyasaya dahil olup hani hızlı bir şekilde alım yapması durumu FOMO ve şu ana kadar yaşanan FOMO'lardan inanılmaz farklı bir FOMO yaşanıyor. Yani gerçekten bu FOMO ise diğerleri FOMO değildi denebilecek bir FOMO var piyasada. Çünkü inanılmaz derecede her şey yükseliyor. Herkes fiyata bakmaksızın alıyor. İnanılmaz bir FOMO var ve biliyorsunuz ki bir şey asla sonsuza kadar yükselmez, asla sonsuza kadar düşmez. Bu yükselişin de bir toparlaması, bir düşüşü olacaktır, emin olun. O yüzden kesinlikle en dikkatli olunması gereken dönemlerden birindeyiz. Bu dönemlerde özellikle yatırımlarınıza sahip çıkmaya çalışın. Alelacele panik işlem yapmayın. Kar gördüğünüzde karınızı almaya bakın. Ben şu an görüyorum ki %50 yükselen bir coin'e bakılmıyor bile. Çünkü %100 yükselenler de var. Fakat %50 kar inanılmaz bir sayıdır. Karlarınızı kesinlikle alın, önemli. Çünkü
Dediğim gibi ani bir düşüşte tekrardan ani bir toparlama günü geldiğinde herkes panik satışı yapacak ve yani karınızdan olabilirsiniz. O yüzden karınızı almayı unutmayın. E, Başka neden bahsedeyim? Litecoin'e bakalım. Litecoin'de bir sıkıntı yok fakat Bitcoin ya da Ethereum gibi bir yükselişe geçemedi. Fakat daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi Litecoin'de böyle bir hareket inanılmaz derecede gelecektir. 150 dolar altı Litecoin için beleştir benim gözümde. Hala 142 dolarlarda işlem yapıyor. İşin ilginç kısmı dominansa baktığımız zaman şöyle yapalım. Dominansta bildiğiniz gibi aşağı yönlü bir düşüş trendinin içerisindeydik. Bu düşüş trendini de yukarı yönlü kırmış bulunuyoruz şu an. Tekrardan 65 seviyelerine kadar geldi dominans. Bu da altcoin rallisinin yani henüz başlamadığına dair bir işaret benim gözümde. Bu seviyenin daha da altına inmemiz gerekiyordu özellikle. Fakat dediğim gibi bu klasik bir yani böyle bir olay yaşanmasaydı, yani bu tarz Wall Street Bets gibi bir olay yaşanmasaydı bir altcoin rallisi gelecekti. Fakat bu altcoin rallisi bu şekilde gelmeyecekti. Dominans daha da düşecekti. Bitcoin yatay bir seyir ilerlemeye devam edecekti. 30 bin dolarlarda örnek veriyorum. Yani 1.29, 1.31, 1.29, 1.32 seviyelerinde yatay bir seyir işlerken dominans düşerek altcoin'lere para girişi yapılacaktı. Şu an bu bir altcoin rallisi kesinlikle ve kesinlikle değildir fakat bir altcoin rallisi başlangıcı olabilir. Bundan sonra para aynı bahsettiğim gibi altcoin'lere inanılmaz şekilde girebilir. Her kalktığımızda bir coin'de %50, %70 yükseliş, belki %100, %200 yükselişler görebiliriz. Market cap'te dominansına baktığımız zaman Bitcoin dediğim gibi bu düşen trendi kırmış gözüküyor en azından şu an için 4 saatlikte baktığım zaman. O yüzden örnek veriyorum Chiliz veya Rose gibi altcoin'lerde kesinlikle bir çöküş yaşandı. Bu bir alım fırsatı olmalı hepimiz için, çünkü ben Bitcoin paritesinde inceliyorum bu arada. Dolar paritesinde bazılarında yükseliş devam ediyor tabii ki de, fakat Bitcoin yükseldiği ve Rose yükselemediği için örnek veriyorum Bitcoin paritesinde bir düşüş yaşandı. Dediğim gibi bu bir alım fırsatıdır herkes için. Bu alımlar çok çok güzel yerlere tekrardan gelecektir. Fakat Bitcoin'in tamamen önümüzdeki hareketlerine göre altcoin'lerin canlanacağını düşünüyorum. Dediğim gibi Chiliz, işte EOS, Rose gibi, hatta Algo'yu da katabilirim. Pek bir yükseliş göremedik bu kripto paralarda. Fakat bu Wall Street Bets'in bu tarz kripto paralara da giriş yapacağını ben düşünüyorum. Ve şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Doge'u baz alırsak özellikle dolar paritesinde 1 dolara getirme eğilimleri var. 1 dolara gelmesi demek inanılmaz seviyeler tabii ki. Yani biraz hayal gibi olabilir fakat bu yükselişin ben burada bittiğini düşünmüyorum. Tekrardan bir toparlamasına girip tekrardan uçuracaklardır Doge'u. Arkasında demek yanlış tabir olabilir fakat Elon Musk gibi ne bileyim Reddit'teki böyle Wall Street Bets'teki küçük yatırımcıların toplulukları gibi yüksek takipçili kripto para piyasasında adı olan kişilerin bu tarz hareketleriyle birlikte Doge benim için kesinlikle, yani tamamen çıkmadım tabii ki fakat çok güzel karlarımı aldım ve elimde hiç kayda değer bir miktarda yok. O yüzden tekrardan alacağım gibi duruyor. Alımlarımı da paylaşırım. Nereden alacağımı şu an söylemek çok yanlış olur. Önümüzdeki hareketleri Tron olarak bekliyorum. Tron hala Bitcoin paritesinde inanılmaz düşük yerlerde. Yani bu ufak bir pump gibi gözüküyor fakat benim hedeflerim gerçekten en az 200 seviyeler şu an için. Bir miktar kar satışı yaptım mı? Yaptım, çünkü daha aşağıdan tekrardan toplamak istiyorum. Fakat 200 seviyeleri benim için Tron Bitcoin paritesinde kesinlikle ve kesinlikle hedef noktalarımdır. Tron'a dolar paritesinde baktığımız zaman şuraya bakar mısınız yani? 0.03'lerden 0.042'lere kadar gelmiş. Bu da demek oluyor ki ortalama %50'lik bir yükseliş yapmış Tron dolar paritesinde. Fakat şöyle geçmişe baktığımız zaman bu hala güzel seviyeler değil. Daha da yüksek seviyeler olmalı. Günlük bakalım. Gördüğünüz gibi 0.08'ler, 0.07'ler, 0.06'lar bence uzun vadeli demek yanlış olur. Orta vadeli hedef olmalı Tron yatırımcıları için. Bu şekilde bir bilgilendirme videosu yapmak istedim. Neler oluyor, neler bitiyor. Kesinlikle Wall Street Bets'i takip edin. Takip etmiyorsanız, daha yakından görmek istiyorsanız beni Twitter'dan, Telegram'dan takip edin. Sizin bu durumla alakalı yorumlarınızı merak ediyorum.
Örnek veriyorum, böyle bir hareketi sizce doğru mu? Böyle yani şillenmek denebilir buna. Çünkü bütün Elon Musk gibiler Bitcoin yazarak Bitcoin'i şilliyor gibi duruyor. Fakat aslında halbuki harekatta destek verdiklerini söylüyorlar. Sizce doğru bir hamle mi? Şu an birçok balinadan açıklama geldi. Yani balinadan açıklama geldi yanlış bir tabir. Fakat büyük yatırımcıların işte zararda olduklarına dair paylaşımlar zaten sosyal medyada dönüyor. Sizce doğru bir durum mu? Yapılmalı mıydı? Neler görürüz önümüzdeki günlerde? Siz ne durumdasınız? Bunların hepsini yorumlar kısmına yazmanızı bekliyorum. Çünkü okuyacağım bu videoyu yayınladıktan sonra gerçekten bu heyecanlı günlerde hem sizin bana eşlik etmenizi istiyorum Telegram grubuma, Twitter'ıma gelerek, hem ben size eşlik etmek istiyorum yorumlarınıza cevap vererek, yorumlarınız hakkında konuşarak. O yüzden videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, Telegram grubuma gelmeyi ve abone ol butonunun yanındaki hemen göstermek istiyorum sizlere. Bilmeyenler veya ilk defa görenler için. Kanalıma abone olduktan sonra, yapamayacağım tabi, abone ol butonuna bastıktan sonra yan tarafta çıkan zil tuşuna basarak bildirimlerimi açabilirsiniz. Yeni video attığımda telefonunuza veya bilgisayarınıza bildirim gelebilir. Ekranımı şöyle yapıyorum. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Başka merak ettiğiniz bir konu varsa yorum olarak veya Telegram grubumdan da paylaşabilirsiniz. Ben de onu istinaden video çekmeye çalışırım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.